Beyin fırtınası yapmak. Bu kalıbı hiç kullandınız mı? Eğer kullandıysanız siz de beyin hasarı olan insanları rencide etmekten çekinmeyen, iğrenç, geri kafalı bir insansınız. Kime göre? Kanada Devlet Televizyonu CBC'ye göre. CBC yayınladığı bir makalede Kanadalıların kullanmaması gereken 18 kelimeyi saydı. Bu kelimelerden biri de beyin fırtınası. Makaleye göre bu terimi kullanmak, beyin hasarı olan ya da nöroçeşitliğe sahip olan insanlara karşı duyarsızlık göstergesiymiş. Ortada normal şartlarda gülüp geçeceğimiz bir makale var. Ancak korkutucu olan kelimelere karşı savaşın gerçek olması. Bu içerikte örnek olarak dahi kullanmak istemediğim bazı kelimeler muhatap aldığı toplumsal kesimleri aşağılayıcı bir yan barındırıyor olabilir. Bunlar görgü ve nezaket gereği zaten kullanılmaması gereken kelimelerdir. Ancak bugünlerde bazı çevrelerin yaptığı şey işin boyutlarını değiştirecek cinsten. Düzenli olarak kullandığımız ve rahatsız edici olmayan kelimeler hedef alınıyor, kusurlu bir mantık yürütmeyle bu kelimelerin köken hikayelerine gidiliyor, oradan yola çıkarak kelimeler ırkçı, duyarsız ya da cinsiyetçi olmakla suçlanarak işaretleniyor. Ardından bu kelimelerin kullanılmaması için sosyal bir baskı oluşturuluyor. Bu baskı sadece sosyal düzlemde kalmıyor. Kelimelere karşı zorbalık bazı ülkelerde hukuki yaptırım gücünü de arkasına almış durumda. Bu romandan örnek vermekten artık hepimiz sıkıldık. Ancak son 2 yıldır yaşadığımız her şey George Orwell'ın 1984 romanındaki distopik dünyanın adeta hayata geçmiş hali. Romanın konu aldığı Okyanusya adlı distopik ülkede Newspeak adı verilen ve sürekli güncellenen bir dil konuşuluyor. Newspeak, bireyin kişisel kimliğini ve özgür iradesini ifade etmek gibi yıkıcı kabul edilen kavramları sınırlamak için tasarlanmış, basitleştirilmiş dil bilgisi ve sınırlı kelime bilgisinden oluşan kontrollü bir dil. İçinde bulunduğumuz karanlık çağda da insanlık tıpkı bu romanda olduğu gibi seçkin bir azınlığın gündemi dışında hiçbir şeyi düşünmeyecek, düşünse de ifade edemeyecek bir forma sokulmaya çalışılıyor. Bu söylemi abartılı mı buldunuz? Öyleyse çok değil, sadece 2 ay öncesine, 30 Ekim 2021'e gidelim. 30 Ekim 2021'de Birleşmiş Milletler Newspeak'in günümüz dünyasındaki bir versiyonunu yayınladı. İsmi Kapsayıcı İletişim İlkeleri. Bu 30 sayfalık bir belge, resmi söylemle eşitlik birliğini uygulamaya yönelik yürütülen planın bir parçası. Ancak gerçekte yapılmak istenen ağır ceza tehdidi altında düşünmeyi ve konuşmayı kontrol etmek. Belgede yer alan maddelerin bazıları şöyle: hitap edilen kişinin açık tercihi olmadıkça bay veya bayan terimi kullanılamaz. Cinsiyet sorulduğunda erkek kadın seçenekleri sunulamaz. Diğer ve söylememeyi tercih ediyor seçenekleri de eklenmeli. Dinleyicilere asla baylar ve bayanlar diye hitap edilemez. Göründüğü üzere geleneksel cinsiyeti ve temel biyolojik gerçekleri kamusal konuşma alanlarından silmeye çalışıyorlar. Ancak sadece bu değil. Kılavuz ayrıca medya dilinin dini izlerden arındırılması gerektiğini söylüyor. Avrupa Komisyonu'nun bu uygulamasına ilk güçlü tepki İtalyan sağından geldi. Gazeteci Francesco Gabbiali bu dilin iddia edildiği gibi kapsayıcı değil, aksine bölücü olduğunu söyledi. Böylece dikkatleri üzerine çeken rehbere beklenmedik bir tepki de Vatikan'dan geldi. Bugüne kadar küresel projelere desteğiyle tanıdığımız Papa bu kılavuz için diktatörlük uygulaması terimini kullandı. Gelen tepkiler üzerine komisyon kılavuzu yayından kaldırdı ve revize edeceğini açıkladı. Bu geri adım bir kazanım olarak görülebilir ancak öyle değil. Çünkü bu kılavuzda yazanlar yasalaşmamış olsa dahi medya üzerindeki baskı yoluyla hayata geçiyor. Bu uygulamalardan en meşhuru kadın kelimesine karşı açılmış savaş. Bugün insanlar içinde kadın ya da kadınla ilişkili ifadeler geçen herhangi bir cümle kuracağı zaman defalarca düşünmek zorunda kalıyor. Amerikan Başkanı Biden anne sözcüğünün yerine doğuran kişi sözcüğünü kullanıyor. Tüm bu uygulamalar kapsayıcılıkla ilgili değil. Dinlerin, ırkların, kültürlerin, cinsiyetlerin, kısacası insana ait ne varsa her şeyin bastırılmasıyla ilgili. Nihai hedef tek tek ulusların kültürlerini, kimliklerini ve geleneklerini değiştirecek tek tip küresel bir kültür oluşturmak. Bu gündeme aykırı olan her şey artık saldırgan olarak niteleniyor. Başka bir deyişle düşünce suçu. Ben Murat Soydan. İzlediğiniz için teşekkür ederim.